Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamız yaprak ajuru olacak. Yaprak ajuru birçok alanda kullanılabilir. Ama biz genelde yaprak içinde veya dar uzun yollarda tercih ediyoruz. Çiçek yapraklarını da kullanabilirsiniz. Özellikle gül yapraklarında gülün damarlarını daha iyi sembolize ettiğini düşündüğümüz için biz daha çok gül yapraklarını da kullanırız. Şimdi çalışmamıza geçelim. İpliğimi kordonuma sabitledim arkadaşlar. Hazırlığımı tamamladım. İlk olarak 5 ızgara alarak başlayacağız arkadaşlar. Düz boyundan 5 ızgara alıyorum. İğnemin üzerinde 5 ızgaram var. İpliğimi iğnemin altından geçirecek şekilde ilmek oluşturuyorum. Zincir ilmeğe benzeyecek. Evet, ilk ilmeğimi oluşturdum. Daha sonrasında bir ızgarayı altta bırakacağım. 4'ünü alacağım. İleriden bir tane ekleme yapacağım. Evet, 4'ünü aldım. Bir ileriden ekleyeceğim. 4 tane var şu an iğnemde. 5 oldu. Şimdi aynı ilmeği buraya oluşturacağım. Aynı düğümden 5 tane oluşturacağız arkadaşlar. Tekrar birini bıraktım. 4 aldım. 1 ekledim. 5 oldu. 3. düğümümü oluşturdum. Şimdi aynı şekilde 4. düğümümü oluşturuyorum. Aynı işlemi yaparak 4 ipliğimi alacağım. Evet. Şu an 5. düğümü oluşturduk arkadaşlar. Burada püf noktası nedir? Sırtından tekrar ızgara alarak yeni bir sistem oluşturmak. 4'ünü aldım. Bakın artık 5 almadım. 4 aldım. Püf noktası burası. 4 aldım. Geçiş ipliğimle beraber 5 oldu oradaki ızgara sayım. Arasından aynı işlemi devam ettiriyorum. Alttan 1 bıraktım. Üstten 1 ekledim. Şu an 2. düğümümü attım. 3. düğümümü oluşturuyorum. 5'e tamamlayacağız. Burada da küçük bir ayrıntı var arkadaşlar. 4.'yü yaptım. Son aşamada geçiş ipliğimi kullanarak, bakın burada geçiş ipliğim var. Geçiş ipliğimi alıyorum. Onu ızgara olarak sayıp ileriden de bir iplik alıp 4'ü 5'e tamamladım. Evet. Yeni bir damarımı oluşturdum. Aynı işlemi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar 4 iplik alıyorum. Tekrar 4 iplik aldım. Bakın arada 4 ızgaram var. Geçiş ipliğimle beraber 5 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar alttan 1 bırakıp üstten 1 ekliyorum. Aynı şekilde düğümlerimi oluşturuyorum. Düğüm sayım 5'e geldiği zaman onu bırakıp yenisini kuracağım. Devam ediyorum. Şu an 4.'yü oluşturuyorum. Başta çok karışık gibi gelir ajuru yaparken arkadaşlar ama daha sonrasında çok keyifli bir ajur. Simetrisini alarak diğer tarafını oluşturacağız. Aynı bu şekilde devam ederek ilk sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, sona yaklaştık. Aynı işlemi yaparak ben bu sırayı tamamlayacağım şimdi. Son aşamasını da sizinle paylaşıp daha sonra simetrisini göstereceğim. Şu an tekrar bir iplik eksiltip bir iplik artırarak son aşamaya yaklaştım. Sonda kalan ızgaralar arkadaşlar sayısı 1 dahi olsa bir önceki ajura ekleyerek devam etmeyin. Yenisini kurmamız gerekiyorsa normal şartlarda muhakkak yenisini kuralım. Bakın benim de burada şu an ipliğim çok az kaldı. Ama ben orada hiç eksiltme artırma yapmadım diğerlerinde. Yeni bir taneyi kurdum. Çok daracık bir alan ama o düzenini bozmamak için devam ettirdim. Bakın şu an çok minicik bir alanda minicik ipliğimi aldım. Bakın artık yerim bitti. Izgaram da kalmadı.
Hemen kordonuma sabitleyeceğim. İpliğimi orada keseceğim arkadaşlar. Çünkü o şekilde aşağıya dönemem. Yukarıdan değil, aşağıdan tekrar başlamam lazım. Evet, kordonumuza sabitleyelim. Aşağıdan tekrar başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen ipliğimi kordonuma sabitliyorum. Az önce yaptığımız işlem, ızgaraları alıp işleme yönümün sol tarafına doğru işlemeye başlamışım. Şimdi tam tersini yapacağız arkadaşlar. İşleme için 4 ızgara değil 5 ızgara alacağız ilk başta. 5 ızgarayı alacağım. Bu sefer ajurumu sağ tarafa doğru işleyeceğim. Aşağısı çok dar bir alan şu an. Ama orada yukarıda da yaparken bahsetmiştim. Eksiltme, artırma hiçbir şey yapmayacağız. Eğer orada sığmayacağını düşünüyorsanız ajurunuzu uygulamayın. Ama benim buraya sığacağını düşünüyorum ben. O yüzden başlıyorum işlemeye. 5 tane ızgaramı aldım. Bir bırakacağım şimdi. Evet. O dar alanlarda işlerken biraz zor olabilir. Ama yılmayın, emin olun. Çıkıyor sonrasında ajur. Evet. 4 alıyorum. Sonra 1 ekleyerek 5'e tamam ediyorum onu. Her seferinde alttan 1 bırakıyoruz. Üstten 1 ekleme yapıyoruz. Az önce yaptığımız işlemin aynısının ayna görüntüsünü yapıyoruz. Tersine dönük. Derslerde de en çok zorlandığımız kısım burası. Nasıl tersine döner bu? Çok kafamız karışıyor. Biraz dikkatli takip ederseniz emin olun çok kolaylıkla yapacaksınız. Bakın bu arada dörtlüyü aldım. Arasını açık bırakıyorum biraz. Çünkü o ara bana lazım. İpliğimi çok gergin yapmıyorum. Geçiş ipliğimle orada ızgara sayım 5'e tamam oldu. 4'ünü aldım. 1 ekledim. İkinci düğümümü yaptım. Şimdi aynı işlemle 3. düğümüm. 4. düğümümü oluşturacağım şimdi. Aşağısı dar olduğu için orada sıkışık bir görüntü oldu. Ama o sıkışık görüntüye ihtiyacımız var. Damarın kök kısmı olarak gözükecek daha sonrasında elimizde. Ajurun daha şık görünmesini sağlayacak. Tam bir yaprak formunda olmasını sağlayacak. Bakın bitti. Yaprak formu çıkmaya başladı. Tekrar sırtından 4'ü aldım. Geçiş ipliğimle 5 oldu. Geçiş ipliğimizi gergin tutmayacağız. Evet, aynı işlemi tekrar ederek arkadaşlar son aşamaya kadar devam ediyorum. ...15.52. Evet arkadaşlar, sona yaklaştım. Artık en son ajurumun sistemini kuruyorum. Evet, 4'ü aldım. Ne demiştik az önce? Dar alanda dahi olsa, azıcık bile kalsa muhakkak ajurunuzu yapmaya devam edin. Sırası kaymasın ki ajur bütünlüğü sağlayabilelim. Görüntü şıklığı olsun. Çok daracık alanım kaldı. Olsun, ben onları sıra sıra yerleştireceğim. Bakın iplerimi oturtturdum. Artık sonuncuyu yapıyorum. Çünkü daha orada yerim yok. Mümkün değil yapmam. Evet, bakın
Bazı alanlar böyle çok sıkışık gibi görünse de aslında o bize yaprağın doğallığını verdi. Artık ipliğimizi kenara sabitliyorum. Ajurumu tamamladık arkadaşlar. Düzeltmelerini yapabilirsiniz iğne ucuyla. Düzeltirken dikkat edin, iplerinizin katına girmemeye gayret edin. Çünkü daha sonrası telafisi yok onun. Evet, yaprak ajurumuz tamamlandı arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin sizlere.